Şeyi unuttum. Neyi unuttum? Balyoz. Okula yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine daha evi yolcusuyuz. Babam önden gitti. Malzemeleri görüyorsunuz. Nasipse bugün bahçemizin ektiğimiz bölgesinin çevresini kapatacağız. Sonuçta yaban hayatı da var. Mal sahiplerinin sürüleri de var. Ektiğimiz yerlerin zarar görmesini istemeyiz açıkçası. Bugün çilek ekili yerlere nasipse telleme yapacağız. Ana tellememiz daha sonra ama bu sadece o bölgeyi telleme çalışması olacak. Bugün günlerden Babalar Günü. O yüzden babama da kendi çapında küçük bir sürpriz yaptım. Başta babam, kayınpederim olmak üzere kendim de bir babayım. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü de kutluyorum. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin diyorum. Buyurun seyre. Bu ağacın çiçekleri maşallah çok fazla. Bu bizim alıç demeyelim de giyecek dediğimiz alıçgillerden bir turşusu kurulan mayhoşumsu bir meyvesi olan ağacımız. Gördüğünüz gibi yaprakları açmış. Çiçeklerimiz kar beyazı güzelliğinde. Arılar da hummalı bir şekilde çalışıyor. Vadinin her vakti birbirinden güzel açıkçası. Babamla beraber diktiğimiz bu bölge sonrası ben gelmeden babam şu kısmı da kendisi yapmış. Toplamda 100 tane fide vardı. Hepsini buraya ekmişiz ama biraz harbiden sık olmuş. Gördüğüm kadarıyla bayağı sık. Bu babamın diktiği alanlar aralığını fazla koymamış. Bu iyi bir şey değil açıkçası. Normalde ben varken yapsaydı biraz aralıklı tutmaya çalışıyordum. Niye? Çünkü bu ne kadar aralıklı olursa o kadar iyi olur. Çıkacak olan gözeler, atacak olan gözeleri bile sökeceğiz zamanı geldiğinde. Neyse yine Allah razı olsun, eline sağlık. Kendisi şey yapmış. Şimdi bu alanımızı tel getirdik bugün. Tamamen telleyeceğiz. Kuyumuzdan da bir sulama yaparız bugün. Çünkü yeni ekilenler kendini bırakmışlar. Babamın ektikleri gördüğüm kadarıyla. Bizim önceki gün ektiklerimiz yağmur da görünce toprağın neminden kendini yeşil kısımları güçlü bir şekilde çıkmış. Birkaç tanesinde. O tarafa da komple bir destek ve sulaması lazım.
çayır kekikleri gördüğünüz gibi bölgede bol derin var. Sanki yaylada gibiyiz. Dağ evimizin konumu gerçekten güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bulunduğum nokta bir dağ evi. Eskiden kalma. Örnek olması için geldim buraya açıkçası. Eleştirilerden en büyüğü çok harç kullanmadın. İşte beton kullanmadın. Betonu yine düşünüyorum. Takviye yapmak istiyorum. Sizin dediğinize de önem veriyorum açıkçası. Bizim yaptığımız biraz daha sağlam olsun diyerek. Ama bakın burada bir örnek var. Bu ev yıllar öncesinin insanların oturdukları bir ev kalıntısı. Bakın taşlar geçme usulüyle yapılmış. Taşlarda herhangi bir harç malzemesi yok. Yani toprak yok. Aynı şöyle bakarsanız arkadaşlar. Burası ocakbaşı mesele. Geçme, birbirine kenetleme sistemiyle yapılmış. Yani bizim yaptığımız, babamla beraber yaptığımız, özellikle benim projelendirdiğim mantık bu. Bu dağ evinde olduğu gibi biz de yığma taşları birbirine kenetleme sistemiyle evimizi nasipse yapacağız. Bunlarda malzeme çok olduğu için çok büyük taşlarla kilitleme yapmışlar. Yıllardır burası kullanılmıyor belli ki. Ama bakın sapasağlam ayakta ana temeller. Biraz çalışma yapılsa, şuraları yükseltiverse burası eskisi gibi oturulabilecek halde. Çatıda malzemesi kullanmışlar. Eskiden bağlardaki genellikle evler ana kirişler olurdu. Kirişlerin üzerine de bağdaki çıbıkların budama zamanındaki malzemelerle örtülür tavanları. O şekilde bir bağ eviymiş. Çatı kısmı, üst kısmı tamamen kaybolmuş. Ama ana duvarları gördüğünüz gibi sapasağlam ayakta. Yani bu tarz bir yapı şekli var. Örnek olması için bunu da özellikle çekmek istedim. Burası bizim dağ evimizin 2 veya da 3 tarla alanı uzağında. Buralarda bunun gibi kalıntı ev yerleri çok fazla. Kekiklerin arasında gördüğünüz gibi bir nasip var. Şöyle hafiften kökünüzü sağlam bırakarak çıkardım. Mis gibi mantarımız. Oh, bir tane onu buldum. Yani dip tarafta hemen bir tane daha varmış. Bakın. Bıçağımız yanımızda değil ama elimizde köklerini de dipte bırakarak mantarlarımızı toplayalım. Denk gelmişken. Oradaki çalışma gibi gördüğünüz gibi bizim taş evi duvarımızda aynı şekilde böyle olacak. Onlar kadar kalın değil. Niye? Çünkü orada taş alanının olduğu yerde
ev çalışması yapılmış. Bizim gibi taş malzemesi uzaktan getirilmiyor. Bizim taş alanımız da bu şekilde. Aynı şekilde taşların yanlarına, ondan sonra dikey bir şekilde, yanlarına da yatay bir şekilde yerleştirilmesiyle, kilitlenmesiyle oluşuyor. Yani yukarıdaki ağırlık aşağıya bindiği için taşları kilitliyor. Ama dediğim gibi burada nasipse bir beton çalışması hafiften yapacağım. Kuvvetlendirmek için. Dediğiniz de mantıklı yani. Tedbir amaçlı. Allah göstermesin bir sıkıntı olmamasın diyerek. Şimdi ikinci kısımda şu pencere kısmı. Yorumlarda genellikle cevap veriyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bazen genç oluyor ama. Arkadaşlar şu gördüğünüz alanı şuradan komple şuralara kazacağız. Yani şuralar kazılacak. İlk bölümleri izleyenler bilir. Babam burada bir duvar çalışması, ek kuvvetlendirme yaptı. Şu alanı terasladığımızda yani gelen su yandan aşağıya doğru şöyle gidecek. O şekilde ortamı korumuş olacağız. Yani o pencere zeminde olmayacak düşündüğümüz gibi. Ve o pencereyi de biraz beton harçla kuvvetlendireceğim. Biraz yavaş çalışıyoruz. Bugün de dediğim gibi yukarıda bahçe alanımızda olacağız. Babam çalışmaya başladı. Bense mantar avına çıktım. 2 mantar buldum. Bakalım yan tarafta var mı? Şurada yaramaz bir teyin sincap gördüm. Duruyor mu bilmiyorum. Kaçmıştır muhtemel de. Acaba yakalayabilir miyim diye. Bakalım. Neredesin sen? Kerata. Evet, gitmiş. Hızlı bir şekilde kaçmış. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Yoncaların üstünde de bir sürü arılar vızıl vızıl çalışıyor. Acaba dedim ileri tarafta da bulabilir miyim dedim ama bulamadım. Şöyle demek gerekirse aramayınca bulduğum, arayınca bulamadığım mantar. Gerçekten öyle. Biraz önce orada çekim yaparken 2 tane bu güzellik denk geldi. Devamı belki vardır buralarda dedim. Ama devamını da bulamadık. Şimdi baba, burada ne yapıyoruz? Burada çilek ektiğimiz çileği etrafını bar yapıyoruz. Evet. Şöyle ne kadar kalın olursa o 4 tarafa ilk önce dikeceğiz. En derin olarak. Evet. Onun için buraları sivrilteceğim ki daha vurdukça balyozu şey olsun diye. Hatta su dökerek yapacağım onu. Anladım. Çok önemli. Burayı çevireceğiz yani. Telimiz de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Babam biraz önce de bahsettiğim gibi kendisi ekmiş. Sulamamız da lazım baba. Tamam. Sen bu işi yapacaksın galiba. Tamam, bunu işe başladım sayılır. İşte sen bu işi yaparken Bunun ben de lazım. sulayayım diyeceğim de bir taraftan da yine Mevlam bugün artık yağışların bittiği gündü ama yine yağış geliyor. Sen dur yani beni hiç bakma. Yani hiç bir şey düşünme yani. Eziyetine çekiyor gibi düşünmeye etme. Alışkının da onun için. Doğru canım. Dağda taşta yol yapıyorsun, belli yapıyorsun olmadık yerlere. Ondan devam burası sana işte. o yönüyle hiç gelir de. Evet. Tabii takipçilerimiz pek bilmiyorlar yani bu yönünü. Bilmiyorlar. Hiç kimse bilmiyor. İşte bilmedikleri için de babanı yoruyorsun diyorlar. İltifat edersiniz deyivereceksin. Yani o gibi yani güzel sözlerle geçiştirilir. Yani memnunum diyorsun yani burada çalışmaktan, öyle mi baba? Tabii.
Mevzu getirdim. Neden biliyor musun? Enerji tam olsun diye başlangıç. Tamam. Ben et ekmek getirdim. Et ekmeğimiz var. Ha, bir bardak olursa beraber içeriz. Sen kendin ekmek. iç. Sıkıntı yok. Tamam. Sen enerjini al. Bende Tamam. sıkıntı yok. Hay Allah. Şu diken şey. Ben de dediğim gibi yağmur yağacak ama Ay olsun. yağmur ayrı. Su Umurumda değil. ayrı diyelim. Bu yeni ektiği babamın çiçeklerimize bir can suyu verelim. Nasipse. Kovamız babamın delik kovası olduğu için Evet. anca 3-4 seferde bir doldurabiliyoruz. Evet. Can suyumuzu da verdik. Babam orada kazıklarla uğraşacak. Duvarı tellemek için gerekli kazıklarımızın tabanını açıyor. Ben de onunla uğraşırken boş durmamak adına aşağıya temel için taş atayım biraz. Taş çekeyim.
yağışlar lazım. Yağmur bir iki çiledi. Arkasından bıraktı gitti. Maşallah bu sene gerçekten bereketli bir sene. Aynı Karadeniz gibi gün aşırı yağdı. Haziran'ın ortalarındayız artık. Ortasında geçtik yani. 16'sındayız. 17'si, 18'i, 20'si derken Haziran'da gidiyor. Ama Allah'a şükür olsun daha da yağışlarımız Mevlam veriyor yani. Ha, sevmeyenler de var da apatından olmasın. Yeter ki yağmur topraklar için şart. Bu sene kış ayları biliyorsunuz. Doğru dürüst kar videosu çekemedik. Yani yağdı. Allah'a şükür yine yağdı ama bir iki kere anca yağdı. O yağışlar da tatminkar düzeyde değildi. Bu sene Aygırdibi dediğimiz şelalemiz. Yani ikinci gözü patladı ama çok kısa bir zaman sonra hemen o gözdeki su kurudu. Niye? Çünkü ikinci göz yukarıdaki havzayı dolduran bizatihi kar sularıyla alakalı. Kar suyu olmayınca hemen kurudu. Bu bahar yağışları yani şükürler olsun ki toprağı kuraklıktan korudu. Taban sularını güçlendirdi. Yani Haziran çıktı kabul edelim. Şurada yaz ayı Ağustos, Eylül'ün ortaları. Yani 1,5 aylık bir yaz zamanı var. Ve yağışlar daha yeni bitiyor. O yüzden Allah'ın izniyle bu sene sıkıntı yaşamayacağız. Rabbim bir yerden eksiltiyor ama diğer yerden gerekli şekilde tamamlıyor. Şimdi mesleğimiz gereği de olsun meteorolojik verileri yakından takip ediyoruz. Özellikle Konya Bozkır için uyarıları, meteorolojik uyarıları mail yoluyla olağanüstü bir şey olduğunda direkt geliyor. Biz de o yüzden bazı günler gelip gitmeyi çok boşladık. Geçen gün yakalandığımız sağanak yağışı gördünüz. Tabii meteoroloji bildiriyor işte yağış var, yağış yok ama Allah'ın hesabı farklı. Bir anda yağış göstermeyen günde
yoğun yağışa yakalandık ve 5 dakika demeyeyim de 3 dakika kadar da dolu yağışı olmuştu. Bayağı bir ara verdik. Taş döşemeye. Eldivenimizi giyelim. Eldivensiz olmaz abi. Elimizi kabartıyoruz. Acemi olunca. Geçen gün kürekle, çapayla toprak kazdık. Çileği ekerken hemen avuç içleri kabardı. Alışık olmayınca tabi insana. Evet. Buraya sağlama gelecek. İki taş koyalım.
bir taşı diğer taşın üstüne kilitleyebildiniz miydi? Dediğim gibi üstten yaptığı baskıyla yani taşlar oynamıyor. Geçen gün babam orada bir alttan bir oynama yaptı. Küçük taşları koyarken muhtemelen kaldırdı. Hemen bir hareketli oldu. Yani bunda aşağıdan müdahale etmememiz lazım. Çünkü aşağıda bir boşluk oluşursa ne yaparız? Olduğumuz gibi temeli indiririz. O olay sonrası biraz ek güvenlik tedbiri alacağız. Siz de dediğiniz gibi, sizin de dediğiniz gibi ne yapacağım? Şuradan en son bittiğinde arkadaşlar niyetim o. Cıvık betonu yoğun bir şekilde şuradan boşaltacağım. Buradan boşalttığımda çok cıvık olduğu için ne olacak? Aşağıya doğru akacak. Aralardan böyle yaptım mıydı? Sağlam bir şekilde mukavemet gösterir diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle altıda doldurursak şuranın sağlam bir şekilde oturacak şurası. Evet.
olmadı. Biraz içeriden müdahale lazım. Duvar yükseldikçe sağlı sollu bakmadan düzleme çalışması yapamaz hale geleceğiz. Allah'tan diğer iki taraf biraz yukarıda ki bu şekilde çok efor harcamayacağız. Eğer ki bu alan dediğim gibi yüksekte olmasa toprak anlamında gerçekten iş yapamayacağız. Boyumuzu aştığı için dengelemesi ya merdiven gibi bir şey kullanacağız. O da riskli. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra ne? Evet. Bayağı bir gördüğünüz gibi arkadaşlar kazıkları hazırlamış babam. Ama dediğim gibi sonra yakılacak. Baba enerjini alıyorsun o zaman. Hemen enerji diyorsun. Yiyeceğiz de. Tabii. Önceden bir tane yani enerjisini vermek. Yiyeceğimin sindirimi olay olsun diye. Evet. Yani fazla olmamak şartıyla. Şifa olsun baba. Baba. Hadi gel. Tamam. Çalışmaya mola. Sen şöyle otur. Bayağı yoruldun. Enerji yorulmak yok diyor. Menümüz de hazır. Etli ekmeğimiz, ayranımız ve simidimiz Ayran da var. var. Tabii. Ay, Sana, işte tam dört dörtlük. sana baba. Çalışana istemeliyiz. Bize yemek yok. Yok, sabırlı olsun. Akşam evde yiyeceğim ben. Ha, akşam yiyeceksen başka. Dünyadaydı. Kandil simidinden yerim. Çok yoruldum. Bak bakayım nasıl. Olabildiğince bir anda bitirivermek. Mesela o. Yavaş ye baba. Acele etme. Acele etme. Ya arkadaş. Üveyik
Omzumdan ısırdı. Ne? Üveyik. Omzumdan ısırdı. Ay, çok çok fena. Savaşta zıpkın gibi o. Tak. Cirit niyetine atalım. Aynen, aynen. Mızrak. Bir tek elma var. Hı? Bir de şu şeyin başındaki Elma hocam. elma. Onun budanıp teke Budan- teke bindirilmesi lazım. Halledilecek onlar. Çeke bindi zaten. Öyle mi? Tabii. Sen kestin mi? Dipindekileri hepsini temizledim. Kestim diplerindekileri hepsini. Bilebildiğim kadar yani. Aa, üstüne döküyorum. Karış. Ayran yeri mi yapacaksın? Kıymetli çünkü çok kıymetli yani. Bir şey unuttuk. Ne unuttum o? İnce teli. Bunu şeye sırığa bağlamak için yani çivi çakıldıktan sonra Onu sonrası yaparız. önemliydi. Düzgünlük çok önemli. Güllerimiz biraz fazla yağmurdan solmuş. Rengi değişmiş. Öyle bir düşüncelisin ki. Nasıl? Öyle bir düşüncelisin ki ayranla bu. Yani pide. Afiyet olsun baba. Müthiş oldu. Evimiz yapabilsek, şu evimizi bir yapalım da sen ona ehemmiyet ver. Yani evimizi yaptık mıydı nedir? İçinde her zaman yiyecek yapacağımız tabağımız, çanağımız olacak, tenceremiz olacak. Şimdi bir iki tane kendimiz ateş yakıp yapsak bu sefer iş yarım kalıyor. Gün boyunda çalışamadığımız için ben gelemiyorum yani senlik değil ama gelemediğimiz için ne oluyor? Burada yemek faslı fazla olmuyor. Ama evimiz oldu muydu? Nedir? Teşkilat hazır. Direkt ateş yak. Tenceren, tavan, her türlü malzemenin içinde olacak. Şimdi getir götür, getir götür, getir götür. Yoruyor bizi. Mühim olan şu Dalamas tarafından o kısmı şöyle dümdüz bir değerlendirmek. Onu betonla yapacağız o tarafı. İşte deponuna bakıp yapılıyor da. Düzlenecek betonla. Ondan sonra taşlar aynı şekilde hizalanacak. Üstüne Bu kirişleri taraftan, çakacağız. şu taraftaki taşın o dibinden dayayacağım. Altına da bir şeyler
Ahırda var o kalın şey. Birkaç tane daha Neyse. aldık mıydı tamam. Projeye devam ederiz. Sen karnını doyur. Hani bizim mutfağı yaptığım hesapla. Hiç taş maş falan görülür mü? Görülmüyor. Ha, o ayıplarını silmesi lazım. Tek bir şeyde. Yani bensiz olursa onu özellikle öyle yapsın usta. Usta dediğin biziz baba. Biziz kuzum da biz kuraya da Hı. başka birisi gelirse yani biz belki madem ben yap vereyim desem yani o şey olur da elle şey etmemek en doğrusu kendin yapmak tabii. Allah'ın izniyle kendi eserimiz olacak. Yapabildiğimiz kadar. Ha, Allah göstermesin. Farklı bir şey olur. Takipçilerimizin de dediği gibi yaparken temelimizi yıkarız. Olmadı bir şey olur. Baştan yapılması gerekir. O zaman yapamayacağımıza kanaat getirirsek o zaman harici destek alalım. Onun harici kendi emeğimiz olsun. Kendi yaptığımızın içinde oturalım. Evet. Oraya tam yakışır şekilde. Hadi bakayım bitecek bu. Bak şimdi aklımı biraz zorladım, aklıma geldi. Üst tarafında öteber silme çaplar olur ya. Kurutmak için bir ipe ser verirsin. Yarım saat sonra kurularak tekrar başlarsın. Yok onu şey O yapacağız. şekil çok mühim. Çatıda yalıtım malzememiz olacak. Yani çünkü tahtalar döşedik ya üstüne direkt çatıyı koymayacağız. Üstüne bir yalıtım malzemesi koymamız lazım ki Ona herhalde sacın direkt sıcağı bize gelirse olmaz yani. Tamam. Ya yalıtım malzemesi koyacağız. O şekilde ya ne diyeyim çuval benzeri bir şeylerle eski dam evlerdeki gibi çuvalla üstüne nedir? Toprakla bir tesviyeleyip ince bir toprakla sacın ısısını yani aşağıya vermeyecek şekilde bir düzenleme yapmamız lazım yani. Evet. Değilse yaz günlerinde sacın sıcağı tabana vurur. Taş olsa da toprak olsa da duvarımız saç bunaltır. Öyleyse her şeyden ilk evvela o lavabo oranın yakışıkını getirmek ilk önce. Ama baba çatıyı kapatmadan önce yani kapatmadan olmaz tabi. ama kapattığımızda da olur ya. Kapattığımızda daha iyi olur. Yani serin içeride. Neyse sen yemeğini. Hadi bakalım. Simidi yiyecek misin? Simit yemeyecek misin? Yok. Bu daha mı iyi? Biraz Dişlerden. dikkatli ediyorum da. Tamam. Her şeyi dört dörtlük olmasını isteriz. İnşallah bakayım baba. Zaten bütün Yavaş. Ay, sinek. şöyle kulübeye bir yeri düşüncesindeyim de gizli şeyimi söyleyeyim. Hani oraya oturacaksın. Sadece burayı göreceksin. Gözlerin. Baba, İşte oradan bak kulübemizden, evimizden biz bakacağız zaten. Bu pencereyi bu tarafa niye koyduk? Kuyu tarafında görebilmek için. Diğer iki tarafta da penceremiz olacak. Onlar tamam. Yani Şimdi baba. zihnimizde de. Bence fazlasıyla yoruldum bak. Bunları yaparken efor harcadık, yorulduk. Bugünlük işi tamamlayalım.
Ondan sonra gidelim. Tamam. Gidelim. Yarın geldiğimizde bunlar burada dursun. Tamam. Malzemelerimiz dursun. Sırt çantalarımızı alalım. Ondan sonra malzemelerimiz dursun. Geldiğimizde yarın ne yapalım? Devam edelim. Tamam. Bugün dediğim gibi günlerden Babalar Günü. Babalar Günü olması münasebetiyle yılın en iyi babası ödülünü babama vereceğim nasipse. Gördüğünüz gibi Oscar'lık bir başarı. Benim ne dediğimsem yapıyor şu anda daimi için. Allah razı olsun. Kendisi de istiyor tabi de. Ama sonuç itibariyle beraber çalıştığımız bir eser. Baba, bugün Babalar Günü. Biliyorsun. Sana yılın en iyi babası ödülünü veriyorum. Gerçekten büyük emek harcıyorsun. Beraberce de çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde. Şöyle bir göster bakayım. Beğendin mi ödülünü? Çok iyi. Yılın babası. Madalyalık. Madalyayı ne için aldık baba? Kuyu çalışması için, bahçemiz için, dağ evimiz için değil mi? Evet. Aynen. Rabbim başımızdan eksik etmesin tüm babalarımızı. Yani senin nezdinde, kendi evladım nezdinde bizleri olmak üzere tüm izleyicilerimizi, yani tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Allah razı olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet üzere bir ömür nasip etsin. Nice Babalar Günü'ne sağlıkla diyelim baba. Nice yıllara Hep beraber baba. ömür boyu hayırlı bir yaşamlar nasip etmesi temennisiyle Babalar Günü'nü kutladığınız için kutladık. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Allah razı olsun baba. Sağ olsun, sağ olun sizler de. Allah razı olsun baba. Şöyle bir sarılalım mı? Alalım tanem, canım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz tamam. Çalışmamızı yaptık. Nasipse yarın veya da yarından sonra, muhtemelen yarın olur. Bu sefer malzemelerimizi bıraktık. Babam bırakalım dedi. Kabul etti. Bu seferlik yarın geleceksek diyerek. Şimdi gidip nasipse sonra devam edeceğiz. Yarınki işimiz sadece kazıkları çakıp nasipse telimizi çekmek olacak.
Yorulduk mu baba bugün? Pek sayılmaz. Evet, yoncalı güzel daire yolumuzdan ilerliyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizle ve abone olarak destek olursanız sonsuz teşekkürler. Sonraki bir daha evinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.